Anlaşmalı boşanma davasının şartları nelerdir? İnsanlar anlaşmalı boşanma davası neden tercih edilmeli? Anlaşmalı boşanma davası en kısa ne kadar sürer? Ya da ne kadar daha uzayabilir? Merhabalar. Bugün yine Melek Bal Helvacı ile beraber anlaşmalı boşanma davasının nasıl açılacağını tartışacağız. Merhaba Melek Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasıl bir hafta geçirdiniz? Yoğun ve güzel. Kolay gelsin. Bugün anlaşmalı boşanma davasını konuşmak istiyorum. Merak edilen sorular var. En çok merak edilen konu anlaşmalı boşanma davası. Aynen öyle. Evet. Sizlerin de aklınıza takılan sorular varsa yorumlarda bunları bizle paylaşabilirsiniz. İleride belki bunlar için de... Bunları cevaplayacak videolar da çekeriz, konuyu izah ederiz. Aynen öyle. Melek Hanım, İlk sorum şöyle. Anlaşmalı boşanma davasının şartları neler? Anlaşmalı boşanma davasının açıldığı gün tarafların evlilik birliğinin bir yıl doldurmuş olması gerekiyor. Bu ilk ve en önemli şartı anlaşmalı boşanma davasının. Duruşmada tarafların aslen hazır olmaları gerekiyor ve her şartta, yani boşanma ve ferileri niteliğindeki diğer hususlarda da tamamen anlaşmış olmaları gerekiyor. Peki anlaşmalı boşanma davasını nerede açacağız? Yani yetkili mahkeme neresi? Genel yetkili mahkemeler aslında burada boşanma davaları için tarafların son 6 aydır ikamet ettikleri yer aile mahkemesi yetkili boşanma davaları için. Anlaşmalı boşanma davasında ise taraflar yetkiye itiraz etmeyeceklerinden dolayı yetki itirazı tabii hakim reisen göz önünde bulundurmaz. Kendileri için en uygun olan herhangi bir adliyede de dava açabilirler. Zaten bunu gündemden takip ediyoruz. Ünlüler genellikle ya Beykoz Adliyesi'nden ya da Adalar Adliyesi'nden Peki bunun nedeni ne? Neden orada açıyorlar? Anlaşmalı boşanma davaları konusunda sanırım daha pratik. Oradaki hakimler daha kısa gün alabiliyorlar. Evet, yoğunluk o kadar çok değil oralarda. Evet, muhtemelen sebeple. Peki insanlar anlaşmalı boşanma davası neden tercih edilmeli? Bu bizi sürekli soruluyor. Yani neden anlaşmalı boşanma davası açmam gerekiyor? Çekişmeli boşanma davası açsam belki daha fazla nafaka alacağım. Daha yüksek maddi manevi tazminat alacağım. neden anlaşalım? Neden bir şey yapalım? Yıpranmayacaksınız. Evet. Anlaşmalı boşanma davası yıpratıcı bir süreç değil. Çekişmeli boşanma davasında taraflar çok yıpranıyor. Gerek süreç açısından. Yani anlaşmalı boşanma davası bir ay gibi, ortalama bir ay gibi süreçte karara bağlanıp kesinleşebilirken çekişmeli boşanma davası yıllarca sürebiliyor. Evet. Yani en kısa, yani işlerin tam kırında yürüdüğünü, hızlı bir şekilde ilerlediğini düşünsek dahi en kısa bir yılda bitiyor yerel mahkeme süreci. Bunun bir istinafı, bir de yargıtay süreci var. Öyle olunca çekişmeli boşanma davası çok uzun bir süreç haline geliyor. Yine anlaşmalı boşanma davasında taraflar herhangi bir delil ya da tanık ileri sürmüyorlar. Yani hangi sebeple boşandıklarının mahkeme nezdinde herhangi bir önemi yok. Yaşanan o kötü olaylar. Evet, o kötü olaylar gündeme gelmiyor. Çekişmeli boşanma davasında ise tanık dinleniyor, ailenin mahremiyeti ortaya saçılıyor, tarafların hatırlamak istemeyecekleri kötü olaylar gündeme geliyor. Böyle olunca anlaşmalı boşanma davasını tercih etmeleri her iki taraf için de inanın çok daha doğru ve mantıklı. Peki bu soruya paralel olarak şunu sormak istiyorum. Anlaşmalı boşanma davası en kısa ne kadar sürer? Ya da ne kadar daha uzayabilir? En uzun ne kadar sürer? Şöyle bir hafta içerisinde bile hallolabilir anlaşmalı boşanma davası. Evet. Yani en duruşma kısa günü alınabilir. Tabii. Yani ertesi gün gel bu halledelim diyen hakimler de olabiliyor. Bazen çok nadir bile olsa hani 3 ayı bulan davalarda oluyor. O yine mahkeme hakimiyle alakalı. İşte raporlu olabiliyor, izinli olabiliyor, çok yoğun olabiliyor, ileri tarihe gün verebiliyor. Bir hafta ile 3 ay arasında diyebiliriz anlaşmalı boşanma davası için. Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer peki? Asgari bir yıl. Yerel mahkeme süreci. Ya maksimum ne kadar sürüyor? Ya maksimum yani hani 5 yıl, 6 yıl diyebiliriz. Yani o zaman yani çok büyük fark var aralarında. Kesinlikle. Evet, süreç açısından da çok büyük fark var. Evet. Peki anlaşmalı boşanma davasının bence en önemli kısmı protokol. Protokolün düzgün hazırlanması gerekiyor ki ileride bununla ilgili başka bir sorun yaşanmasın. Yani tam davayı bitirdik, artık boşandık, huzur içinde hayatımıza devam edeceğiz derken yeni bir dava kendisine açılmaması gerekiyor. Bu nedenle protokol çok önemli. Buyurun, ben dinliyorum. Evet. Tarafların burada yanılgıya düştükleri bir konu var. Genellikle çekişmeli boşanma davasında bir avukatla çalışmayı düşünürlerken anlaşmalı boşanma davasında nasıl olsa her konuda anlaştık eşimle deyip avukat desteği almıyorlar. Evet. Orada çok büyük hata. Bence kesinlikle anlaşmalı boşanma davasının protokolünün hazırlanmasında bir avukattan hukuki destek almak çok daha önemli. Çünkü boşanmanın bütün ferileri orada tartışılıyor. Oraya yazdığınız ya da yazmadığınız herhangi bir ibare ileride telafisi mümkün olmayan çok daha büyük zararlar doğurabilir. Doğru. Peki protokolü hazırlayacağız. Müşterek çocuklarımız var. Bunların velayetini protokole nasıl
yazmamız gerekiyor? Anlaşmalı boşanma davasında velayet için 3 yol var. Velayet ya annede kalır, Evet. ya babada kalır ya da ortak velayet şeklinde düzenlenebilir. Diğer konulara müdahale hakkı olmamakla beraber hakimin velayet konusuna müdahale hakkı var. Evet. Neden? Çünkü velayet hususu kamu düzenini ilgilendiriyor. Yani kanuna aykırı olmadıkça başka hiçbir konuya müdahale edemiyor. Evet, aynen öyle, ama velayete müdahale edebiliyor mahkeme hakimi. Kardeşlerin ayrılmama ilkesi göz ardı edilmişse, çok küçük bir bebeğin babaya verilmesi halinde müdahale edebiliyor. Sosyal hizmetler uzmanından rapor aldırılmasını talep edebiliyor. Çocukların üstün menfaatlerini göz önünde bulundurarak. Burada kişisel ilişkiye müdahale edebiliyor. Yani mesela kendi davamdan bir örnek verecek olursam, birkaç sene evvel bir anlaşmalı boşanma davasında davalı koca çocukların her hafta sonu kendisinde kalması şartıyla anlaşmalı boşanmayı kabul etmişti. Biz de protokolü bu şekilde geçtik ama ben yine de tarafları uyarmıştım. Velayet konusu kamu düzenini ilgilendirmekte ve hakimin buna müdahale hakkı var. Ve kişisel ilişkide tabii velayetin devamı olduğu için. Orada mahkeme hakimi tam tahmin ettiğim gibi duruşma esnasında protokole müdahale ederek her hafta sonu babada kalmasının çocukların sağlıklı gelişimi için doğru olmayacağını, çocukların bazı hafta sonları anneyle de beraber tiyatroya gideceklerini, geç uyanacaklarını, birlikte kahvaltı etmeleri gerektiğini. Çünkü anne de çalışıyor, baba da çalışıyor. Annenin de boş zamanında, çalışmadığı günde daha doğrusu çocuklarla beraber vakit geçirmeleri önemli. Bu sebeple mahkeme hakimi protokole müdahale etti ve her iki tarafın onayını alarak protokol maddesini değiştirdi ve bu şekilde anlaşmalı boşanma kararı verdi. Gerçekleşti. Evet. Peki eş için yoksulluk nafakası, müşterek çocuk için ise iştirak nafakası. Bunlar protokole nasıl eklenmeli? Bunlar eklendiği zaman ileride bu değişebilir mi? Ya da istenmeyen bir şey, ileride istenmeyen bir nafaka ileride yeniden sizden talep edilir mi? Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Yoksulluk nafakası, yani boşanma ile yoksulluğa düşecek olan eş için öngörülen nafaka anlaşmalı boşanma protokolüyle talep edilmediyse sonradan dava yoluyla tekrar istenemez. Evet. İştirak nafakası ise çocuğun ihtiyacı, değişen ihtiyaçları diyeyim daha doğrusu doğrultusunda her aşamada talep edilebilir yeniden. Nafaka miktarı ise tarafların değişen ekonomik koşulları ile orantılı olarak artırılabilir, azaltılabilir ya da kaldırılabilir. Peki şöyle maddi konular, mal rejiminin tasfiyesi, maddi manevi tazminat, ziynet eşyası, ev eşyası, bunları protokole eklerken bir problem yaşamak istemiyoruz. Neler yapmalıyız? Açık ve net bir şekilde bunları İstiyorsak da, istemiyorsak da yazmalıyız. İstemiyorsak da nasıl yazacağız? Feragat ederek. Evet. Paylaşılacak olan edinilmiş mal varlığı nedir? Bir eviniz var, bir de arabanız var. Ev davacı kadında kalıyor, araba davalı kocada kalıyor. Bunun açık ve net bir şekilde protokole yazılmış olması gerekiyor. İşte kadın evden, adam arabadan ya da tam tersi feragat edecek. Evet. Almayan taraf. Ya da ev adamın adına kayıtlıyken kadına devredilecek. Hangi tarihte devredilecek? Karşılığında herhangi bir bedel ödenecek mi? Bunların açık ve net bir şekilde yazılmış olması gerekiyor. Bu neden böyle peki? Neden açık ve net yazmamız gerekiyor? Ya icra kabiliyeti olmalı. Yani yaptırım, yani bu protokol maddesine taraflardan biri uymadığı takdirde bunun yaptırımı istenebilmeli. Muğlak ifadelerde neye göre yapılacak, yani bu devir neye göre gerçekleştirilecek, ne zaman gerçekleştirilecek? Bunlar açık ve net olmalı. Ya da talep edilmeyecekse de bundan feragat edilmiş olmalı. Edinilmiş mal varlığınız var. Örnek veriyorum, 2 tane eviniz, bir de arabanız var. Bu zaten kimin adına kayıtlıysa onda kalacak diye protokole yazılmazsa yarın öbür gün bu anlaşmalı boşanma davası kesinleştikten sonra 10 yıl içerisinde diğer taraf mal rejiminin tasfiyesi yoluyla bunları talep edebilir sizden. Ve böyle bir problemle de karşı karşıya kalırsınız. Kalırsınız. Yani daha önce kalmışlığımız da var. Yani kendileri hazırlamışlar boşanma protokolünü, anlaşmalı olarak tam bitirdik, rahatladık dedikleri noktada mal rejiminin tasfiyesiyle karşı karşıya kalan müvekkilimiz oldu. Peki şunu soracağım. Boşanma davası, yani anlaşmalı boşanma davası nasıl kesinleştireceğiz? Şimdi bunun en kısa yolu her iki tarafında adliyeye giderek gerekçeli kararı tebliğ alıp isnaftan aynı gün, isnaftan feragat dilekçesi vermeleri suretiyle aynı gün gerçekleşir. Yani bunu avukatları da yapabilirler mi? Avukatlar da yapabilirler. Burada aslen başvuru zorunluluğu yok. Yani tarafların vekilleri varsa burada vekiller vasıtasıyla da kesinleştirme işlemi yapılabiliyor. Peki bazen şöyle oluyor. Taraflardan biri ben adliyeye bir daha gelmem. Kararı bana tebliğ edin ya da gönderin ya da ben gelip almayacağım. Bunlara tebliğ edilerek de bu kesinleşme gerçekleştirilebiliyor mu? Karar tebliği alan taraf diğer tarafa tebliğini talep eder mahkemeden. Mahkeme de ona kararı gönderir. Kararı aldığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde eğer isnaf etmezse
karar kesinleşiyor. Melek Hanım, son bir sorum var. Anlaşmalı boşanma davası bitti. Gerekçeli karar yazıldı. Bana tebliğ oldu. Ama ben vazgeçtim. Boşanmak istemiyorum. Ya da protokoldeki bazı maddeler artık benim için şey değil, geçerli değil. Bundan vazgeçmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Kararı isnaf edebiliyorsunuz. Kararı isnaf ediyorsunuz. Dosya isnafa gidiyor. Yerel mahkemeye tekrar iade ediliyor. Dava artık çekişmeli boşanma davasına dönüyor. Burada mahkeme dava dilekçesinin, gerekçeli dava dilekçesinin sunumu için taraflara süre veriyor. Kusur incelemesi yoluyla dava görülüyor. Peki protokolde verdiğimiz ya da kabul ettiğimiz şeyler bu çekişmeli boşanma davasında... açısından bağlayıcı olmuyor. Protokolde örnek veriyorum 10.000 TL nafaka ödeyeceğimi beyan ettim protokolde ama şu an ödeyemeyecek durumdayım, ödemek istemiyorum gibi bir çekinceleri varsa evet, mahkeme hakimi zaten burada kusur ve ekonomik durum araştırması yapacağı için ona göre karar verecektir. Anlaşmalı boşanma protokolündeki şartlarla bağlı değil bu noktada. Evet. Melek Hanım, bugünkü sorularımız bu kadar. Cevaplarınız için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aklınıza takılan şeyler varsa da yorumlarda bize sormayı unutmayın. İyi günler diliyoruz. İyi günler.